Merhaba arkadaşlar, Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra Aselsan ve Kafein hisselerine bakacağız. Ardından da Amerikan borsası endekslerinin son durumunu bir gözden geçireceğiz arkadaşlar. Burada 30 Ekim tarihinde Amerikan borsaları için bir fırsat olduğunu dile getirmiştim. Bu konuda bir video çekmiştim. Ve o tarihten bu yana da yükseliş gelmiş durumda. Son durumlarını bir değerlendirip videomuzu tamamlıyor olacağız arkadaşlar. Bu arada burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Şimdi arkadaşlar endeksimizle başlayalım. Endeksimiz her zaman için ne dedik? Bu Kaufman hareketli ortalamamız olan 7870 seviyesinde şu anda. Bu seviyenin üzerine atıp 2 günde yükseliş mumuyla kalması lazım dedik. O şekilde de oldu. Fakat arkasından düşüş geldi arkadaşlar. Son 2 gündür borsamız düşüyor. Fakat pazartesi günü yaptığım videoda şu gap'li açılışın, boşluklu yükselişin beni rahatsız ettiğini, belki bu boşluğu kapatmak isteyebileceğini vurgulamıştım arkadaşlar. Sanıyorum ki bu boşluğu kapatmak isteyecek gibi gözüküyor. Şu Kaufman hareketli ortalamamız şu an 7870 seviyesinde. Yarın buraların bir test edilmesini beklerim açıkçası. Burası kırılması durumunda 7770 seviyesinde bir desteğimiz var. Orası da kırılırsa eğer arkadaşlar önümüzdeki günlerde 7400 seviyeleri tekrardan denenebilir. Şöyle yarın Kaufman hareketli ortalamamızdan yani 7870 seviyesinden bir destek alıp yönünü yukarı çevirirse eğer, şurada bakın daha önce 25 Ekim tarihinde burada bir dirençle karşılaşmış ve yönünü sert bir şekilde aşağı çevirmiş endeksimiz. Dün itibariyle de aynı noktadan geri döndüğünü görüyorsunuz. Dolayısıyla burada da bir direncimiz oluşmuş durumda arkadaşlar. 8044-8045 seviyesi diyebiliriz. Şu Kaufman hareketli ortalamamızdan bir destek alırsa yine ilk etapta 8044 seviyelerine doğru bir hareket gelebilir. Orası geçilirse eğer 8227 seviyelerine doğru bir hareket mümkün olabilir arkadaşlar. Fakat borsamızda maalesef ki son dönemde çok tatsız bir seyir hakim. Yani 2 gün ileri bir gün geri, ne bileyim 2 gün geri bir gün ileri, böyle yatay bir seyir içerisindeyiz arkadaşlar. Tabi borsamızda çok fazla bir beklenti, bir hikaye de kalmadı. Yurt dışından döviz bekleniyordu, döviz aranıyordu. O konularda da bir maalesef gelişme olmadı. Bugün de faiz artışının beklenenin üzerinde yapılması dolayısıyla borsamızı etkilemiş oldu arkadaşlar. Bugün için faiz konusunda genel beklenti 250 baz puan seviyelerindeydi. 500 baz puanda bir artış yapıldı ve politika faizi %40 seviyesine geldi. Aslına bakarsanız yaşamış olduğumuz, içinde bulunduğumuz enflasyonla kıyasladığınızda henüz daha hala da bu politika faizi yetersiz arkadaşlar. Fakat bu son dönemde borsada inişli çıkışlı grafik borsa yatırımcılarını bir yandan bezdirirken bir yandan da faizlerin bu şekilde artıyor olması bir miktar yatırımcının borsadan ayrılıp faize yönlenmesine sebebiyet verebilir. Bakalım, hep birlikte takip edeceğiz. Destek direnç seviyelerimiz mevcut. Zaten biraz önce hepsini belirttik. Ama şu seviyeler geçilmeden, yani 8049 seviyeleri geçilmeden çok bir borsada rahatlama olacak gibi gözükmüyor arkadaşlar. Bu süreçte biz illa borsada mı yatırım yapmak zorundayız? Hayır. Yani her daim hangi alanlarda bir fırsat varsa, bir fırsat görüyorsak oralara yönlenebiliriz arkadaşlar. 30 Ekim'de yaptığım videoda S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq Amerikan borsası endekslerinden bahsetmiştim ve bir fırsat gördüğümü anlatmıştım. Hatta şöyle, o dönemde çektiğim videodan şöyle bir kısa kesit göstereyim size. Şimdi aynı şekilde 3 hafta önce yaptığım altın gümüş videosu gibi şu anda da benzer bir fırsatı Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones Amerika endekslerinde görüyorum arkadaşlar. Şöyle haftalık grafiğimize geçiyorum. Nasdaq'la başlayalım. Şöyle hatırlarsınız, cazip hisseler videomda uyguladığım bir strateji var. Williams yüzde aralığını kullanıyoruz. Şurada 90 seviyesinin altında bir hafta kapattığını, bu da geçtiğimiz hafta ve bu hafta itibariyle, tabii daha hafta kapanmadı, bir yükselişe başladığını görüyoruz arkadaşlar. Şuradan işte 14.068 seviyesinden desteğini almış. Ben burada geçtiğimiz hafta bu stratejiye göre ilk alımımı yaptım arkadaşlar.
Yani o dönemde dediğim gibi mesela Nasdaq'la bakmışız. Şöyle grafiğimizi haftalık grafiğe alalım. 30 Ekim tarihinde videomuzu çektiğimizde o haftada şöyle günlük grafiğe dönüyorum. Yani şu fiyat seviyelerindeymişiz. Kapanışını o gün 14.335 seviyesinden yapmış. Ve bugün geldiğimiz seviye 16.000 seviyesi arkadaşlar. Gayet güzel bir hareket gelmiş. Orada biliyorsunuz Williams yüzde aralığında kullandığımız bir stratejimiz var. Bu stratejiyi değerlendirdik. Bu stratejiyi kullandık. Şu anda geçtiğimiz haftadan bu haftaya yükseliş geldiğini görüyoruz. Fakat Williams indikatörümüzün aşağı doğru yönlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir uyumsuzluk var. Fakat bu hafta daha henüz kapanmadı arkadaşlar. Haftalık kapanışta bu şekilde olursa önümüzdeki hafta belki böyle bir düzeltmeler gelebilir Nasdaq endeksinde. Şöyle Dow Jones'a bakalım. Bunda da aynı şekilde görüyorsunuz Williams'ın X90 seviyesinin altında kaldığı şöyle 2 hafta olmuş. İlk hafta 33.980 seviyesinden aldırıyor. İkinci hafta ise bir sonraki kapanışta 32.382 seviyesinden aldırıyor. Ve sonrasında şu an fiyatın 35.300 seviyelerine geldiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Burada henüz bir uyumsuzluk yok. Dolayısıyla yoluna devam etmesini bekleriz. Şöyle S&P 500 tarafına bir bakalım. Orada da biz videoyu yaptığımız haftalarda görüyorsunuz tam dip seviyelerden fırsatı görmüşüz arkadaşlar. O haftayı 4117 seviyelerinde kapatmış ve şu anki seviyesine görüyorsunuz gayet güzel bir yükseliş. 4556 seviyesine gelmiş arkadaşlar. Şöyle şuralardan bile almış olsanız şöyle baktığımızda %10'luk dolar bazlı bir kazanç imkanı arkadaşlar. Tabi burada da şu anda bir uyumsuzluk gözüküyor. Geçtiğimiz hafta bu hafta arasında. Hafta kapanmadı ama bu şekilde uyumsuzlukla kapanırsa belki önümüzdeki hafta bir düzeltme, bir düşüş meydana gelebilir arkadaşlar. Yani demem o ki illaki borsada hisse senedi yatırım yapmak zorunda değiliz arkadaşlar. Nerede fırsat görürsek atıyorum 30 Ekim tarihinde Amerikan borsalarında fırsat görmüşüz. Ne yapabilirdik? Mesela Amerikan borsalarında yabancı hisse senetlerine yatırım yapan TMG fonu var örneğin. TMG fonu alabilirdik. Dolar bazlı olarak %10'luk bir kazanç elde ederdik. O tarihten bu tarihe dolar da elbette ki yükselmiştir. Mesela hemen bakalım hatta. Hangi tarih demiştik? 30 Ekim. Evet, videoyu çektiğimiz, fırsatı gördüğümüz tarih 30 Ekim. Döviz, dolar 28.25 seviyesindeymiş arkadaşlar. Tekrar günümüze dönersek 28.83 seviyesinde şu anda dolar kurumuz. Yani aynı dönemde dolarda da aşağı yukarı %1'lik bir yükseliş görmüşüz arkadaşlar. Şimdi Aselsan hissesine geçiyorum. Şöyle günlük grafiğimize dönelim. Bunu kapatalım. Aselsan'la ilgili dün Twitter'da bir uyarı paylaştım. 5 farklı indikatörde uyumsuzluk oluştuğunu ve bir düşüş gelebileceğini söyledim. Bugün yukarı yönlü bayağı zorladı. Fakat 2 gün önce kapattığı 46.46 seviyesinin çok hafif üzerinde kapattı arkadaşlar. Şu anda uyumsuzluk devam ediyor. Şöyle VIX Fix indikatörümüzün son 2 gri mumuna baktığımızda da şu kahverengi çizginin altlarına düşmüş. Yani gri mumların boyları çok kısalmış. Yükselişin gücünün azaldığının işaretidir arkadaşlar bu. Bakın mesela şurada da kahverengi çizginin altına düştüğünü görüyorsunuz gri mumun 2 günde şu ve şu gün. Sonrasında da fiyatın aşağı doğru düştüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın daha önce 4 farklı indikatörde uyumsuzluk gelmiş ve bir düşüş gelmiş. Ondan önce 3 farklı indikatörde bir uyumsuzluk var. Sonra tekrar bir düşüş gelmiş. Ondan önceki yine 2 farklı indikatörde bir uyumsuzluk var. Yine düşüş gelmiş. Genelde hareketli ortalamasına kadar olmuş bu düşüşler. Şurada 4 farklı indikatörde bir uyumsuzluk var. Yine bir düşüş gelmiş. Yani genel olarak Aselsan'ın hissesinde uyumsuzluklar çalışıyor arkadaşlar. Dikkatli olmakta fayda var. Elinde tutanların dikkatli olmasında fayda var arkadaşlar. Yani tabi burada %100 bu gerçekleşecek diye bir kanun yok. Gerçekleşmesi durumunda ilk etapta 44.10 seviyesine doğru bir düşüş meydana gelebilir. Orası da kırılırsa 41.82 seviyelerine doğru bir düşüşün gelmesini beklerim arkadaşlar. Buraya kadar bir düşüş geldiğinde muhtemelen hareketli ortalaması da o seviyeye doğru yaklaşır.
buralardan bir destek alıp yönünü tekrardan yukarı doğru çevirebilir. Bakalım, takip edeceğiz hep birlikte. Şimdi kafein hissesine geçiyorum. Kafein hissesinde de geçtiğimiz hafta sonu yaptığım videoda bazı hedef fiyatlar vermiştim arkadaşlar. Bu hedef fiyatların 2 tanesi 4 gün içerisinde gerçekleşmiş oldu arkadaşlar. Bu hedef fiyatlardan biri 65.70 seviyesiydi. Diğeri de 77 hatta 76.95 Fibonacci seviyesiydi arkadaşlar. Bugün buraları da kırmaya çalıştı fakat faiz kararından sonra orada bir dirençle karşılaşıp yönünü aşağı çevirmiş oldu arkadaşlar. Şu anda belki yarın 65.70 seviyesini bu sefer bir destek olarak alıp oralardan desteğini bulup yönünü yukarı çevirebilir. Eğer ki bu 65.70 desteği kırılırsa 59.15 seviyelerine doğru bir düşüş meydana gelebilir arkadaşlar. Bu ikinci verdiğimiz hedefi de ilerleyen günlerde geçmesi durumunda, yani 76.95 seviyesini, bunun üzerinde de 2 gün yükselişle kalması durumunda üçüncü hedefimiz olan 95.20 seviyesine doğru yükseliş gelebilir arkadaşlar. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.